Domates budamasından bahsedelim. Şimdi sevgili arkadaşlar, eğer ki domatesiniz sırık bir domates ise daha çok budamanız ve tek bir kök üzerinde domatesi iple veya işte bir sırık yardımı ile yukarıya doğru büyütmeniz gerekir. Ama yer domatesi ise veya oturak domates de adı verilir. Yer domatesi ise çok fazla budamaya gerek yok ama yine de verimi artırmak amacı ile bir miktar budama yapmak gerekir. Mesela bakınız, bunu örnek olarak inceleyelim. Burada çok fazla budanacak herhangi bir şey yok. Ana gövdeden devam etmiş. Bakın burada bir tane budama yeri var. Bunu buradan koparalım. Bu budadığımız yerleri de ayrıca köklendirip suda veya toprakta köklendirip yeni bir bitki haline getirebiliriz. Bunu da başka bir videoda göstereceğiz. Şimdi bunu budadık. Evet, yine bakınız, şu iki yaprak, şu ana gövde ile yana giden yaprak arasından çıkan şu filizi koltuk alma da denilir buna. Koltuğu alıyoruz. Ve bakınız, budanacak herhangi bir dal kalmadı. Aşağıdan yukarıya doğru bakalım. Meyvesini vermiş ve onun hemen yukarısında bir meyve alanı daha var. Ama bunların muhtemelen şu tutmayacak, şu tutmayacak, bu da tutmayacak ama şu belki tutma ihtimali var. Ve yine şu da tutmayacaktır. Şimdi arkadaşlar, şöyle de bir durum var. Sadece domateste koltuk alma olmaz. Aynı zamanda mesela şurada 5 tane çiçek varsa bu 5 tane çiçeğin 5'ini de meyveye dönüştüremez. Bu bitkiye yardımcı olmak amacı ile şöyle bir işlem yaparız. Bakınız, kaç tane vardı? 6 tane toplamda meyve adayı varken bunu 3'e indirdik. Bu 6 tane çiçek üzerinde kalmış olsaydı belki 2 tanesi veya 3 tanesi tutacaktı. Böyle yarım yamalak büyüklükte bir meyve olacaktı. Ama 3 tanesini aldık ya, şimdi bu 3 tanesi daha kuvvetli, daha gür meyveler verecek bize. Şöyle birkaç tane daha örnek gösterelim farklı bitkiler üzerinde. Şimdi bu bitki dedik ya, hani hepsini budamaya gerek yok. Şu 2 tane çok kuvvetli yan dal oluşturmuş. Ana gövde şu. 1, 2, 3 tane çok kuvvetli yan dal oluşturmuş. Çünkü ben hatırlıyorum, bu bitkiyi ilk diktiğimizde de çok kuvvetli bir bitkiydi. Hemen hızlıca sağa sola kol atmış, büyümüş ve şu yan dallar da neredeyse ana gövde haline gelmiş. Bunları budamaya gerek var mı? Budamaya gerek yok. Ama mesela bakın, şu yaprakla ana gövde arasında çıkmış. Şöyle steril bir makasla da kesebilirsiniz. Bakın ne yaptık? Bir domates adayı. Şu yan dal üzerinde budanacak herhangi bir şey var mı? Buna bakalım. Bakın yine şu koltuk. Bunu aldık. Normalde arkadaşlar bu işlem 1 ay geçtikten sonra yapılır. Biz biraz işlerimizin yoğunluğu nedeniyle 1,5 ay geçti ve bu şekilde büyüdüler. Ama siz 1 ay sonrasında hemen bu koltuk alma işlemini yapmanız gerekir. Yine bakınız, şurada 2 yaprak arasındaki şu filizi alıyoruz ki bitki her tarafa dağılıp gücünü, enerjisini boşa harcamasın. Çünkü bu bitki belli bir enerjisi vardır. O enerji doğrultusunda büyür ve meyve olgunlaştırır. Siz taşıyamayacağı bir yük yüklerseniz bu bitkinin üzerine, yani çokça yaprak bırakır, çokça tomurcuk ve meyve bırakırsanız üzerinde kaliteli, olgun, güzel meyveler elde edemezsiniz. Küçük küçük meyveleriniz olur. Bu bitki gayet güzel ilerleyen bir bitki. Şuralar bu arada rüzgarın kötü etkisinden dolayı. Şimdi bakın, bu kadar kocaman bir bitki olmasına rağmen ne yapmış? Sadece üzerinde 3 tane meyve var. Halbuki başka bir domates bitkisinde üzerinde belki çokça meyvesi olur fakat küçük küçük olur. Şimdi bu 3 tane domatesi güzelce büyütecek, olgunlaştıracak. Bunu olgunlaştırdıktan sonra bunu olgunlaştıracak. Bunu olgunlaştırdıktan sonra bunu olgunlaştıracak. Bunu işte bu şekilde devam edip gidecek. Peki bir de başka bir budamadan bahsedelim. Sadece filiz alma değil. Bakın şu alttaki yaşlı yaprakları almakta fayda var. Bu yaşlı yapraklar bakın zaten kurumuş. Mildiyo çeker, külleme yapabilir. Çünkü niye? Toprağa yakın yapraklar hastalık çekme ihtimali olan yapraklardır. Bunu da mesela budadık ya, buraya atmayacağız kesinlikle. Bunu toplayıp bahçeden tamamen uzaklaştıracağız. Hem mesela böyle bir sakinleştirme veya işte sadeleştirme yapmazsak
Mesela siz buraya bir ilaç attınız veya gübre attınız. Bu yoğun yapraktan dolayı ilaç veya gübre buraya tam nüfuz edemez. En alt yapraklarda bu tarz zararlar ortaya çıkar. Onun için mümkün mertebe sadeleştirmek gerekir. Yani şu meyve alanına kadarki yaprakları budayabiliriz. Bakın meyve alanı bu. Meyvenin karşısındaki yaprak kalabilir ama ilk meyveden alttaki yaprakları veya filizleri komple temizlemek lazım. Doğru budama böyle olmalı. Başka bir örnek daha gösterelim ve domates budama işlemini bitirelim. Bakınız yine koltuk diye tabir edilen yerde çıkan fisili veya filizi elimizle kopartıyoruz. Yine bakın şurada kocaman bir yan dal var. Mesela bunu kopartabiliriz. Ama bu o kadar büyümüş ki yani bunu insan kıyamaz kopartmaya. Şu ince ayrıntıya dikkat kesilin arkadaşlar. Eğer ki ben bunu kopartmamış olsam tamam üzerinde çiçeği var. Bu ilk meyvesini verecek ama bir sefer meyve verdikten sonra bir daha meyve vermeyecek. Ve domatesin gücüne sürekli ortak olacak buralardaki yapraklar ve bir sefer meyve verdikten sonra bir daha meyve vermeyeceği için domatesi verimsiz hale getirecek. Onun için bunu kesebiliriz. Bunu koparttık. Bakın yine aynı şekilde burada da bir tane var. Bu oldukça kuvvetli olduğu için bunu bırakalım. Ve yine en alttaki yaşlı yaprakları gövdeden uzaklaştırarak budamamızı tamamlayalım. Bakın ne yaptık? Böylece domatesimizi sadeleştirdik, sakinleştirdik. Hem yaprak alması ile hem de ara koltuk alma ile domatesimizi böyle biraz nefes alır hale getirdik. Bunlar domates budama örnekleriydi.